ve bu iş bitmiş olacak ama videonun sonunda bazı bilgiler vereceğim size, takipte kalın onun için. Oraya ağaca takılınca şu kısmı, bu demiri falan şu yamultmuş, bu böyle düz durması gerekiyor. Arkadaşlar traktörü de göstereyim size şöyle. Gittiğimiz namluları. Şimdi bunları tabii soracaksınız haklı olarak, merak ediyorsunuz. Bakın bu sefer bir makine daha geldi. Bu makine çok yoğun, çok tempolu günler bizi bekliyor. Neden? Yeni bir iş gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Beklenen gün geldi. Bugün samanlarımız büyük balya olacak. Fakat güne biraz terslikle başladık. Size şöyle anlatayım arkadaşlar. Şimdi ben buraları tamburlu sulama makinemizi orada görüyorsunuz. Tamburlu sulama makinesiyle suluyorum. Şimdi şuradan bir hat kuruyordum. Bu yarısını suluyordu tarlanın. Bir de bakın şöyle şuradan bir hat kuruyordum. O da diğer yarısını suluyordu. Fakat tarlamız, bu sürüm videosunda da paylaştım. O videonun kartını da şuraya bir yerler eklerim. Şu taraf açılıyor böyle. Yani tam düz gelmiyor sınır, diğer sınır gibi. Onun için de şu tarafta arkadaşlar çok da kuvvetli Poyraz estiğinden kaynaklı sulanmayan yerler kaldı. Ben de normalde bu makineyi asla buraya kurmuyorum. Yani işte en fazla şuralara kurup, böyle izler belli zaten, çekiyorduk şuradan. Hadi dedim bu diğer tarafta sulanmamış yer kalmasın diye makinemizi şu an gördüğünüz yere kurdum. Sınıra yakın bir yere. Böyle bu şekilde götürdüm, sınırdan dolaştırdım. O arada da işte bunları sabah yapıyorum arkadaşlar. O arada da suyu çalıştırdım. Fakat aceleyle yaptık bunları. Başka işlerimiz de var çünkü. Makine ağaca, şuradaki görmüş olduğunuz, hatta yaklaşalım oraya doğru. Şuradaki görmüş olduğunuz arkadaşlar incir ağacına takılmış. Kamerada yanımda değildi, o an video çekemedim. Hatta biraz zarar da vermiş makineye, bakın göstereceğim şimdi size. Yani samanları balya yapıp kaldıracağız diye bir yandan heyecanlı ve mutluyum. Fakat böyle de kötü bir olayla başladık diyebilirim. Arkadaşlar bakın. Oraya ağaca takılınca şu kısmı, bu demiri falan şu yamultmuş, bu böyle düz durması gerekiyor. Boru şurada böyle bükülüyor gibi olmuş falan. Onları düzelteceğiz. Düzelmeyecek problem değil bunlar. Allah daha büyük kazalardan, belalardan korusun. Otlarımız da gayet güzel yeşerdi. Videoda fark ediliyor mu bilmiyorum. Şimdi makineci arkadaş, balya yapacak arkadaş aradı beni az önce. Benim hani o size bahsettiğim kiralık tarla vardı ya, oraya gitmiş. Hatta şu anda orada samanlarımızı bağlamaya başlamış olması lazım arkadaşlar. Ben de şimdi bu konudan size bahsettikten sonra onun yanına gideceğim. Orada da görüntüler alacağız. Kendi çiftliğimizde, kendi tarlamız bağlanırken görüntüler alacağız. Bu arada bakın, şimdi ben o otları getirip böyle buralara stoklayacağım. Fakat gördüğünüz gibi yaylım dolu buralarda. Onlar gelmeden önce buraları temizlemem lazım. Yani öyle bir sıkışık anda denk geldi ki üstümü bile değiştiremedim. Birazdan işte üstümüzü değiştirip işin başına geçeceğiz. Allah'ın izniyle sağ salim, kazasız belasız işlerimizi bitireceğiz. Hadi gelin hep birlikte şimdi balyacı arkadaşımızın yanına gidelim. Evet arkadaşlar, tarlamıza geldim. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi burada balyalarımızın biri burada. Böyle tarlamızda parça parça duruyor. Bağlamacı arkadaş da traktörle geliyor yanıma doğru şimdi. Yani tahmin ediyorum herhalde ben gelene kadar o bir 15 balya falan yapmış gibi gözüküyor. Dehşet derecede kuvvetli bir rüzgar hala da devam ediyor tarlamızda. Şimdi ben size traktörün içinden ve yakınından da görüntüler paylaşacağım. Hadi gelin hep birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, Tugay'ın yanına geldim. Kabinin içerisindeyiz. Tugay bir yandan bağlamaya devam ediyor. Bakın arkadaşlar, traktörü de göstereyim size şöyle. Gittiğimiz namluları. Balyalarımız. Bu balyalar Tugay şimdi ortalama
450-500 kilo falan mı? Evet, aynen. Traktör kaç beygir Tugay? 250 beygir. 250 beygir. Allah kaza bela vermesin. Çok güzel. Çok güzel de bir hizmette bulunuyorsunuz. Allah razı olsun arkadaşlar. Beni hiç kırmazlar. Her zaman işimizi görüverirler. Şimdi burayı balya yaptıktan sonra benim kendi çiftliğimin oradaki samanları da balya yapacağız ama onları bir akşama doğru yapacağız. Bu arada bir Tugay'ın başka bir işi varmış. Bugün balya işini bitireceğiz. Yarın da tahmin ediyorum herhalde bunların yerleştirmesini yaparız değil mi Tugay? Aynen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor, bağlanıyor. Ben şimdi buraya gideceğim, biraz işlerim var. Tugay da bizim bu tarlamızı bitirdikten sonra, az önce bahsettiğim mi bilmiyorum ama onun da bir işleri varmış. Onları halledecek. Ondan sonra tahmin ediyorum akşama doğru çiftliğimizin oradaki yerlere bağlarız inşallah. Çok acelemiz yok. Kazasız belasız olsun. Yavaş yavaş olsun, düzgün olsun işimiz. Bakın zaten burada çok bir şey kalmadı. Sadece şu alan kaldı. Bağlanacak. 10 dakika, 15 dakikaya da bitirir. Çünkü bayağı hızlı ilerliyor traktör, gördüğünüz gibi. Bu taraflarda komple bitti. Sordum, 23 balya falan çıkmıştı herhalde deminkine kadar. Şimdi Hayati abimiz gelmiş ziyarete. Bakın o da burada. Hayati abi hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Hayati abi de benden sevdiğim bir abim benim. O da çiftçi. Onun da balyaları var. Tugay'la görüştü. Senin balyalar da bağlanacak değil mi abi? Aynen benim balyalar da bağlanacak. Arkadaşlara bir selam söyler misin abi? Bütün çiftçi arkadaşlara selamünaleyküm. Bol Balıkesir- kazançlar. Balıkesir Burhaniye'den selamlar. Balıkesir Burhaniye'den selamlar. Arkadaşlar görüşürüz. Ben bizim çiftlikte çekimlere devam edeceğim. Evet arkadaşlar, tarlamız bitti. Bir tane düzgün bağlanmamış makine. Onun iplerini kestik. Tekrar bağlıyor şimdi Tugay burada. Az önce arayıp sordum. Bu 35 dönüm tarladan tam 23 balya samanımız, büyük balya samanımız oldu arkadaşlar. Diğer çiftliğin oradaki tarlamızda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi çiftliğimize geldik. Buraya bağlıyoruz. Fakat ben kamerayı unutmuşum. Kamerayı unuttuğum için telefonla çekiyorum. Görüntüden ziyade sesimi biraz zor alabilirsiniz rüzgardan. Bakın bu sefer bir makine daha geldi. Bu makine buğdayın biçtiği iki namluyu bir araya topluyor. Arkasından da Tugay balya yapıyor. Bakın göründüğü gibi şuradaki namluları da, iki namluyu da toplamıştı az önce. Tugay şimdi buradan bu makineyle hareket ederse bu arkasına girip bu sıradaki namluyu ve şu sıradaki namluyu bir araya getirecek. Yani böylece onlar da zamandan kazanmış, tasarruf etmiş diye düşünüyorum. Bakın makineyi şöyle gösterebilirim. Bu bizim helikopter dediğimiz aletlerden ama tabi bu çok daha geniş modeli. Bakın iki tane şeyi var. Çok daha geniş alan götürüyor. Şimdi arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi buradaki iki sırayı bir araya toplayacak. Kamerayı unuttuğumuzdan
telefonla çektik. Umarım sesimi iyi alabilmişsinizdir. Evet, buradaki balyalarımız da oldu, bitti arkadaşlar. Hepsini yapmış. Fakat bu balyaların taşınması ve içeri istiflenmesi işi yarına kaldı. Artık yarın hep birlikte bunları taşıyıp içeriye istifleyeceğiz. Görüntü bakın göstereyim. Şöyle. Buradaki tarlamızdan da 30 balya çıkmış. Diğer tarladan 23 balya çıkmıştı. Yani totalde 53 balya samanımız oldu. Şimdi ben birazdan hayvanlara bakmadan önce bunları istifleyeceğimiz yerleri biraz düzenleyeceğim, temizleyeceğim arkadaşlar ki hazır olsun diye. Ondan sonrasında da yarın yine kaldığımız yerden videomuza devam edeceğiz hep birlikte. Evet arkadaşlar, yeniden hepinize merhaba. Dün yarım kaldığımız yerden tüm hızıyla işlerimize devam ediyoruz. O kiralık 35 dönüm olan tarladaki samanlarımızın hepsini aldık, getirdik arkadaşlar. Bakın şöyle şuraya indirmeye başladık. Arkadaşımız da getiriyor, istifliyor bunları güzelce buraya. Şimdi regraslarımız burada. Samanlarımızı buraya ve bu regrasların önüne güzelce istifleyeceğiz arkadaşlar. Bir de ben bu samanların nakliyesini ve balyasını yapan abiden 10 adet büyük balya yulaf aldım. Onlar da bakın şöyle şurada. Bunlar da böyle sapsarı saman gibi gözüküyor ama öyle değil. İçleri yeşil bunların. Yulaf bunlar arkadaşlar. Güzel taneli. Kuzularımıza yedirmek için aldım açıkçası. Bunları indirdikten sonra hepsini ve güzelce istifledikten sonra kendi tarlamızdaki 30-35 adet olan büyük balya samanı alıp burayı istifleyeceğiz. Arkadaşlar balyalarımızı yerlerine yerleştirmeye devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları 4 sıra koyduruyorum böyle. 1, 2, 3, 4 sıra. Şimdi bunları tabi soracaksınız haklı olarak, merak ediyorsunuz. Bunları ben buradan nasıl indirip hayvanlara yedireceğim? Bunları buradan indirebilmek için arkadaşlar benim asistan kepçem var traktörümün arkasında kullandığım. Ekipman tanıtım videosunda onu göstermiştim sizlere. İzlemek isterseniz detaylıca kartını da şuraya bir yerlere bırakırım. Tıklayarak o videoyu da izleyebilirsiniz. O aletimize, asistan kepçemize 2 tane çatal yapacağız. Şiş yapacağız arkadaşlar bu kepçenin önündeki gibi. Onu da belki kendim yaparım. Bilmiyorum ama onunla da ilgili önümüzdeki günlerde videolar gelecek. Ona da öyle bir aparat uydurduktan sonra arkadaşlar buradan balyalarımızı alıp belki buraya yem karmanın arkasına getirip koyup ya da başka bir yere koyup açıp hayvanlarımıza yedireceğiz. Şimdi kiralık tarladan getirdiğimiz samanlar bitmek üzere. O samanları indirdikten sonra satın aldığım yulafları da indireceğiz ve sonrasında burada kendi yerimizdeki balyaları sarıp getireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kendi çiftliğimizdeki samanları da yüklemeye başladık ağırımıza götürmek için. Bakın böyle gördüğünüz gibi ben traktörümle römorku taşıyorum arkadaşlar. Römorku çekiyorum. Diğer arkadaşımız da diğer traktörle gördüğünüz gibi samanları benim çektiğim römorkun içine yüklüyor. Şimdi bu tarlamızda 30-32 tane balya olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bunları hepsini birden saramayacağız. Onun için bu sefer 15-16 adet sarıp römorkumuza götürüp indireceğiz. Tekrar geleceğiz. Kalanlarını bu sefer yükleyeceğiz arkadaşlar. Bakın size şöyle de göstereyim. Bu büyük balya işi arkadaşlar küçük balyaya göre çok avantajlı. Neden? Şimdi ben küçük balya hesabı yapacak olursam buradan
32 adet büyük balya çıktı. Bunlar işte yarım ton desek her biri 20 küçük balyaya tekabül eder arkadaşlar. O da 30 balyayı mesela 20 ile çarpalım. Sadece bu tarlada 600 adet küçük balya olmuş olacaktı. Bu 600 adet küçük balyayı yani buradan toplayıp götürüp gitmek bu sıcakta çok zor iş. Onun için bu büyük balya çok avantajlı. Yani şimdi biz sarmaya devam edelim balyalarımızı. Ben size yine birazdan görüntüler göstereceğim arkadaşlar. Tarlanın da genel durumu şöyle baktığınız zaman. Şu sağ taraftaki balyaları topladık bile işte görüyorsunuz. Yani bu koca tarlanın balyasını arkadaşlar tarladan sarıp ağıra indirmek maksimum 1 saat sürecek diyebilirim. Yani o da maksimum 1 saat. Ağır yakın olduğu için. Benim o kiralık ekmiş olduğum tarlada arkadaşlar traktöre tam 22 balya yükledik. Orada kamera yanımda olmadığı için video çekemedim sizlere. Ama traktörün ve römorkun o yüklü haliyle bir fotoğrafını çektim. O fotoğrafı da şimdi buraya eklerim. Yani o kadar balyanın içinde o traktör bizim oyuncak gibi kaldı. Fotoğrafta da görüyorsunuzdur şu an arkadaşlar. Evet, şimdi bu tarlanın yarısını sarmış olduk. Diğer arkadaş da kepçesine bir tane aldı geliyor. Hatta ona yol verelim, o gönden gitsin. Bunları indirip geri gelip tekrar kalan balyaları sarıp arkadaşlar onları da indireceğiz. Ve bu iş bitmiş olacak ama videonun sonunda bazı bilgiler vereceğim size. Takipte kalın onun için. Evet, getirdik bu balyaları arkamızda gördüğünüz gibi. Şimdi onları indiriyoruz. Ağırın içerisinde son durum böyle. Şu alttaki 2 balya, onun yanındaki şu 4 balya, şu gördüğünüz ve şu 4 balya, bunlar yulaf balyası arkadaşlar. Şimdi burada bir boşluk oluştu. Bu boşluğu dolduracağız. Yani güzelce istife devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar koyuyor. Geçen yıllarda işte samanımız, kaba yemimiz hep eksik geliyordu. Çoğu sene eksik geldi ve bu sefer kışın az da olsa kaba yem almaya gittiğinizde arkadaşlar yani sezondakinin 2 katı 3 katı oluyor. Çok pahalı oluyor yani %50 bile zamlı olsa girdileri işletmenin çok etkiliyor bu durum. O yüzden ben de bu sene böyle bir karar aldım. Yani hiçbir kaba yemimi satmıyorum. Hepsini stokluyorum. Hatta işte gördüğünüz gibi 10 balyayı dışarıdan edindik sezonda. Ve şimdi bir aksilik olmazsa 20 balyada yine aynı şekilde bu yulafı aldığım kişiden 20 balyada saman balyası sipariş ettim. Onlar da gelip istif olacak. Yani artsın. Gerekirse artanı satarız veya seneye yediririz. Ama önemli olan eksik kalmasın arkadaşlar. Bizim için en önemlisi bu. Şimdi ben biraz size hızlandırılmış çekimler göstereceğim.
Evet, az önceki römorku indirdik. Şimdi sıra tarlamızda kalan son balyalara geldi. Onları da sarıp indirdik ve bu işimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz demek olacak arkadaşlar. Bakın size şöyle göstereyim. İşte birkaç balya şuralarda var. Şöyle şuralarda var. Bu taraflarda hiç balya kalmadı. Evet arkadaşlar, kazasız belasız samanlarımızı balyaladık ve güzelce depoladık ağırımıza. Hayvanlarımız kışın güzelce yesinler inşallah. Sağlıkla, sıhhatle. Bakın tekrar sizlere şöyle göstereyim. Ağırım burası. Bayağı bir duvar gibi neredeyse samanla dolmuş oldu. Yulafımız da var. Kuzularımız için regrasımız da var. Yani kışa güçlü gireceğiz diyebilirim. Çok şükür ki. Şimdi bundan sonraki süreçte arkadaşlar çok yoğun, çok tempolu günler bizi bekliyor. Neden? Bu samanlarını kaldırdığımız tarlalar hemen tamburlu sulama makinemizle sulanacak. Ardından pulluk yapılıp ondan sonra da radavatörü çekildikten sonra, tohum yatağı hazırlandıktan sonra yani mısır ekilecek. Yani benim için çok yoğun günler bekliyor. Videoları takipte kalmayı unutmayın. Bu arada böyle başka videolar da giriyorum işte. Bir hayvancılıkla ilgili, Karacabey Merinosu koyunlarımızla ilgili, bir tarımla ilgili videolar. Öyle ilginizi çektiğini düşündüğüm için yorumlarınızı, fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize selamlar, hoşça kalın.